Herkese merhaba. Simitçilerin sır gibi sakladığı sokak simidi tarifini vereceğim bugün sizlere. Fırınımdan yeni çıktı. Nefis bir şekilde de pişti. Şu anda da inanılmaz derecede de sıcak. Dışı çıtır, içi de yumuşacık, lezzetli sokak simidi tarifini vereceğim bugün sizlere. Yapımı da bir o kadar da kolay ve pratik. Kaşar peynirimizi, beyaz peynirimizi, zeytinimizi, varsa zeytin ezmesini de mutlaka tabii ki alın. Olmazsa olmadığımız tabii çayımız da burada hazır. Böyle bir de size içini de göstermek istiyorum. Kıvrımlarını da göstermek istiyorum. Bakın bir tanesini videonun sonunda bölmüştüm. Şu ayrım yerlerini görüyorsunuz. Bakın bunlar çok çok önemli. Bir de şöyle böleyim. Bismillahirrahmanirrahim. İçini de göstermek istiyorum. İçi de pufidik, dışı da çıtır. Şöyle altını da bu arada göstereyim. Harika oldu. Burada susamları biraz daha fazla kavurursanız çok daha da güzel kızarır. Bu yapımı çok kolay. Simit tarifine başlıyoruz. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Çok büyük emekler veriyoruz. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi de hazırlıyoruz. Bir paket mayayı önce borcamımızı alıyoruz. Bir yemek kaşığı da toz şekerimizi yine borcamımıza ilave ediyoruz. 2,5 su bardağı ılık suyumuzu da içerisine koyuyoruz. Önce bu birinci bardağımız, ikinci bardağımız ve son olarak yarım su bardağımızı da koyduk. Şimdi 5 dakika boyunca bu mayamızı bekleteceğiz. Tabii ki öncesinde de güzelce çırpıyoruz. Mayamızı 5 dakika boyunca iyice aktif olmasını bekleyeceğiz. İlk aşamamız bu. Mayamızı 5 dakika beklettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice aktive oldu. Şimdi borcamımızı da aldık. Hamurumuzu da hazırlayacağız. Önce tuzumuzu unumuzun üzerine böyle döküyoruz. 6 su bardağı unumuz var bu arada. 200 mililitrelik 6 su bardağı unumuz var. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Yarım çay bardağından çok az, biraz fazla sıvı yağımız var. Yine ortada unumuzun bir boşluk yarattık. Şimdi hazırlamış olduğumuz mayamızı da karışımımızı da içerisine koyuyoruz. Şimdi hamurumuzu da hazırlamaya başlıyoruz. Daha önce de simit tariflerimiz var videolarımızda. Onlara da bakabilirsiniz ayrıyeten. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Hem pastane simidi hem sokak simidi. Her gün saat 12'de pratik tariflerimiz var. Her gün yayınlıyoruz. Beğenmeyi, yorum yazmayı, bir saniyenizi ayırıp takip etmeyi de lütfen unutmayın. Bir tutam da un ilave ettik. Çünkü bayağı bir yumuşak oldu hamurumuz. Şimdi toparlayacağız. Biraz daha un ilave ediyoruz. Şu an toplamda 6,5 su bardağı un oldu. Şimdi hamurumuzu da yoğurduk. Toplam 6,5 su bardağı un kullanmış olduk. Toparladık. Yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi streçle ağzını kapatıyoruz. Hava almasın. Şöyle vaktiniz varsa 1 saat. Eğer vaktiniz yoksa minimum bir yarım saat bunu dinlendirelim. İyice mayalanmasını bekleyelim. 1 saat boyunca hamurumuzu mayalandırdık, dinlendirdik. Gördüğünüz gibi son şekli bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde de kabardı. Şimdi masamıza alacağız. Şimdi havasını da gazını da almış olacağız hamurumuzun. İstediğimiz kıvama da gayet güzel bir şekilde de geldi. Şimdi hamurumuzu da toparlıyoruz güzelce. Şimdi bezeler haline de getireceğiz. Birazdan hamurumuzu toparlayalım. Gerçekten çok güzel simitler olacak şimdi. Çok güzel mayalandırdık. 1 saat mayalandırmanızı evde yaptığınız zaman ısrarla tavsiye ederim bu arada. Şimdi hamurumuzu toparladık. Biraz unla, masanıza yapışırsa biraz unla toparlayabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi ikiye de böldük. Şimdi bezelerimizi hazırlayacağız.
Biraz un serptik. Her iki parçamızı da yine toparlıyoruz. İşimizi şansa bırakmayalım. Hamurumuz güzel olsun ki simitlerimiz de güzel olsun. Şimdi bezelere de ayırıyoruz. Bezelerimize de bölüyoruz. Bu kısımda eğer ki hamurunuz yapışırsa bizim gibi böyle un serpin. Güzelce bir bütün olarak toparlayın. Yapışmayacak kıvama unla da yaparak getirdiğiniz anda da bezeleri hazırlamaya başlayabilirsiniz. Şimdi şu anda 8 beze gözüküyor bizde. İlk hamurumuzda, ilk parçamızda. Şimdi diğerini keseceğiz. Şimdi birazcık un serptik yine. Şimdi bezelerimizi toparlarken, çünkü yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi bezelere yine bölüyoruz. Şimdi bezelerimizi hazırladık. Şimdi bir de bir püf nokta vereceğiz sizlere. Daha güzel hamurların şişmesi için. Hepsini bakın şöyle dinlenmeden önce şöyle kısa şeritler haline getiriyoruz. Bu şekilde. Simit fırınlarında da hep böyle yaparlar. Yani daha önceki videoları izlediyseniz simit tarifi videolarını, böyle gerçek simitçiler ama orijinal simitçiler fırınlarda hep bu şekilde bu hale getirir. Biz de böyle deneyince gerçekten hamurların daha güzel şiştiğini gördük. Şimdi hepsini böyle uzun hale getiriyoruz. Şimdi hamurlarımızın da üzerine bir bez atıyoruz. Biz susamımızı kavurana kadar, pekmezi hazırlayana kadar bu da dinlenmiş olacak. Şimdi tavamızı aldık. Susamları da içerisine koyuyoruz. Şimdi bizim daha önce biraz kavurmuş olduğumuz susam vardı. Bakın yeni susam ekleyince aradaki farkı görün. Şimdi bunu güzelce kavuracağız ki simidimiz daha böyle kızarık olsun. Daha kızarık gözüksün. Görüntüsü için de bunu susamı mutlaka kızartmanız, biraz kavurmanız gerekiyor. Evet, susamlarımızı güzelce kavurduk arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. Şimdi bir tencereye pekmezimizi koyuyoruz. Üzüm pekmezi de olur. 4 yemek kaşığı koysanız yeterli gelecektir. Ocağımızın altı kısık. Şimdi yarım çay bardağı kadar da su ilave ettik. Kavanozun içine koyduk. Kavanozun içindeki de karışsın diye. Bu şekilde yaparsanız çok daha lezzetli, nefis simitler elde edeceksiniz. Yani simitçilerin böyle sır gibi sakladığı tariflerden bir tanesi de bu. Sokak simidi yemek istiyorsanız pekmez böyle tencerede kaynayacak su ilavesiyle birlikte simitleri buna bandırıp susamı öyle bulamanız lazım. Birçok tarifte bir tabağa koyup bu şekilde pekmeze bandırıp öyle bandırıyorlardı ama bu şekilde tencerede yaparsanız daha güzel olacak. Biz de daha önceki tariflerden tabakta yaptık. Ama simitçilerin böyle orijinal sokak simidini yemek istiyorsanız bunu yapmanız şart. Şimdi örtümüzü de kaldırıyoruz. Artık simitlerimizi de yapmaya başlayacağız. Hazırlıyoruz şimdi hemen. Şimdi baş taraflara bastırmayın bu arada. Bu da bir püf nokta. Baş tarafları kalın olsun ki birleştirdiğiniz zaman simidiniz böyle birleştirme kısmı ince olmasın. Diğer taraflarla eşit olsun. O yüzden baş tarafları kesinlikle inceltmeyin. 2 tane hamur elde ediyoruz şöyle. Şimdi 2 hamurumuzun boyu da 2 karış. Şimdi hamurumuzu birbirine önce başlangıç yerlerinden birleştiriyoruz. Beraberce doluyoruz. Sık doluyoruz. Tabi burada nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde de dolayabilirsiniz. Daha sonra birleştiriyoruz. Bakın birleşim yeri ne oldu? Her iki tarafta kalın olduğu için diğer yerlerle eşit oldu. Birleşim yerine de şöyle elinizle bastırarak koyabilirsiniz. İşte ilk simidimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi diğer simitlerimizi de bu şekilde yapacağız. Bir tane daha size örnek olsun diye yine gösterelim. 2 karış yeterli oluyor. Yani biz daha önce de bunu defalarda yaptığımız için önceki tecrübelerimizde 2 karış yeterli oluyor.
2 tane bezeyi böyle birbiriyle birleştirmek daha kolay olacaktır. Böyle çayınızı alın. Karper peyniriniz, kaşar peyniriniz, zeytininiz, zeytin ezmeniz, artık ne varsa böyle keyifle evinizin rahatlığında böyle sıcak fırından çıkmış simit artık evde de yiyebilirsiniz. Birbiriyle devamlı doluyoruz. Nasıl kolayınıza gelirse öyle de dolayabilirsiniz. Birleştiriyoruz. Bitim yerini şöyle yapıyoruz. Bitti. Bu kadar. Evet, son simidimizde yapıyoruz. Toplamda 18 bezeden 9 adet simit yapmış olduk. Yani bu malzemeyle evinizde gayet güzel, büyük 9 adet simit yapabilirsiniz. Hani gidip dışarıdan satın alayım demeyin. Tabii ki dışarıdakiler de güzel ama evde böyle fırından çıkmış böyle sıcak simitleri lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Hem de o atmosferi yaşarsınız. Mis gibi de böyle bir simit kokusu gelir. Harika bir şekilde de yiyebilirsiniz. Şimdi son simidimizde yapacağız. Ondan sonra da artık pekmeze bulayacağız, susama bulayacağız. Fırınımızda bu arada açtık. Fırınımız 200 derecede yaklaşık 10 dakikadır ısınıyor. 10 dakikayı da geçti. 200 derecede yaklaşık bir 25 dakika kadar pişireceğiz alt gözünle. Tabi kontrol etmekte de fayda var. Hani fırından fırına değişiklik de gösterebilir. Kızarana kadar pişiriyoruz. Bizim fırında 25 dakika sürüyor. Son simidimiz de hazır. Şimdi pekmezimizi de aygazımızdan aldık. Simidimizi önce onun içerisinde buluyoruz. Böyle güzelce her tarafını elimizle bulayacağız. 5-6 saniye içerisinde kalsa yeterli. Sonra da susamımızın içerisine buluyoruz. Kavurmuş olduğumuz susamların içerisine güzelce. Fırın tepsimizi de aldık. İçerisine de bir yağlı kağıt koyduk. Fırın tepsimizin içerisine simidimizi koyuyoruz. Öbür simidimizi de aldık. Yine pekmezin içerisine koyuyoruz. Her yerine güzelce bulayalım. Susamı biraz daha siz evde kavurursanız daha iyi olur. Hani yeni almış olduğumuz susama keşke bulamasaydık. Hani fazla rahat yapalım dedik ama biz öbürünü daha güzel kavurmuştuk çünkü. Çünkü daha iyi kızarmış duracak. Pekmezimiz ocakta aldık. Şu anda ılık vaziyette bu arada. Onu da belirteyim. Çünkü elimiz yanar hani alırken. Yine susamın içerisine buluyoruz. Tepsimizin içerisine koyduk bakın. Biz bayağı da güzel büyük de yaptık simitleri bu arada. Şimdi fırınımızda arkadaşlar aldık. Alt gözüne fırınımızın koyuyoruz. Alt gözüne koyduk. 200 derecede 25 dakika kadar üstü kızarana kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar simitlerimiz pişti. Şimdi fırından da çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar tepsimiz hazır. Şimdi bakın şöyle kaşar peynirimiz, zeytinimiz hepsini de biz aldık. Şöyle sunum tahtamızın üzerine çayımız da hazır. Çayımız da burada bekliyor bakın. Böyle fırından sıcak sıcak, gevrek gevrek, lezzetli simit alabilirsiniz tabii ki her zaman ama evde de bu güzelliği yaşamak isterseniz evinizde de yapabilirsiniz. Şöyle de koyuyorum. Şu an çok da sıcak. Biz büyük de yaptık. Sıcak ama yine de şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Bakın şu aralarını arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu ayrım yerleri çok önemli. Dışı çıtır, içi de yumuşacık oldu. Bir tane de böyle size bölmek istiyorum. Elimiz yandı ama bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyayım. İçini de gösteriyorum. Efsane bir simit oldu. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Fırında yapmış olduğunuz bu sokak simitlerinin sır gibi saklanan püf noktalarıyla, tarifiyle sizlere geldik. Kaşar peynirinizi, zeytininizi, beyaz peynirinizi çayınızda alıp
Sıcak sıcak artık yemek kaldı sadece. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için de süpersiniz.